Şef değil, anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yapımı kadar lezzeti de harika olan pratik bir meze tarifi hazırladım. Dilerseniz bu kuru domates meze tarifimin yapımına hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sıra geldi bu efsane mezenin tabii ki olmazsa olmazı içine girecek olan malzemelerine. Kuru domates, burada miktar tamamen size kalmış, ölçü vermiyorum. Baharatlarımda ise tuz, kırmızı toz biber, kekik, bolca sarımsak, önceden kavurmuş olduğum yine tamamen göz kararı susam, yeşil zeytin ve son olarak da üzerine ilave edeceğim balzamik sirkem var. İlk iş olarak ocağımızın altını açacağız. Önce kırmızı bu şekilde görmüş olduğunuz domateslerimizi tabii ki hemen kullanmayacağız. Onların biraz yumuşaması gerekiyor. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel mezenin yapımına başlayalım. Ocağın altını açalım. Kuru domatesleri bırakalım şöyle. Ben bunu evimde sıklıkla tüketiyorum. Emin olun siz de denedikten sonra bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Tamamen göz kararı, yani üzerine geçecek kadar bir su. Buradaki asıl amaç pişirmek değil, sadece kırmızı domateslerin yumuşamasını sağlamak. Hiçbir şekilde tuz ya da bir baharat ilavesi yapmıyorum. Dediğim gibi kontrol edeceğim bıçak yardımıyla. Yumuşamışsa hemen altını kapatacağım. Kuru domateslerim artık gördüğünüz gibi çok fazla dediğim gibi pişirme işlemi değil, sadece yumuşama işlemi yapması için ben suyun içerisinde. Suyum fokur fokur oldu gördüğünüz gibi. 3-4 bilemediniz 5 dakika kullanmış olduğunuz miktara göre değişecektir ama benim için yeterli geldi. Ben şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Güzelce süzdüreceğim. Bunları doğrama işlemim var ve tabii ki güzelce bir tavada sarımsaklar ve baharatlarla da işlem var. Önce kuru domateslerin suyunu süzdürelim. Yeniden birlikteyiz. Kuru domateslerimi gayet güzel süzdürdüm. Şimdi onları birazdan güzelce kesme tahtamda kıyacağım. Ama bu sırada dediğim gibi iç malzemesi de hazırlamamız gerekecek. Bütün sarımsaklarım var. Ben bunları hiçbir şekilde doğrama işlemi yapmıyorum. Bu şekilde kavuracağım ama siz arzu ederseniz dilimleyebilirsiniz, ortadan bölebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biz biraz dişe gelmesini seviyoruz işin açıkçası. Tavamıza güzelce bir yağ ekleyeceğiz. Yağımız iyice kızsın. Bolca yağ sever. Gerçekten çok pratik bir meze. Olabildiğince yağda kavurma işlemi olacak. Biraz ısınsın. Ben de bu sırada kuru domatesleri nasıl doğradığımı göstereyim. Bakın çok pratik. Şu şekilde tam istediğim gibi olmuş. Ne çok hamur hamur ne de çok sert. Zaten sıcak suyu görür görmez anında kendini bırakıyor. Tavamız ısınmış olabilir. Şöyle bir tane atalım. Isınmış. Bir iki dakika daha bekleyelim. Acele etmeye gerek yok. Bizde her şey doğal gördüğünüz gibi. Çekim yapıyor olabiliriz ama mutfak halimiz, ev halimiz aynı şekilde sizlere de yansıtıyorum. Dediğim gibi evimde, mutfağımda nasılsam sizlerle de aynı doğallığımı paylaşıyorum. Evet, sarımsağım gayet güzel. Cozur cozur etmeye başladı. Sarımsaklarımızı şöyle bir dökelim. Şöyle bir çevirelim. Tuzumuzu ilave edelim. Tuz ilavesini yaptıktan sonra altını tamamen kısacağım. Çünkü sarımsak biliyorsunuz çok çabuk aromasını verir ve yanar. Ben o yanık tadı istemiyorum. Güzel güzel böyle aheste aheste kavrulmasını istiyorum. Evet, güzel sarımsakların burada aromasını verirken ben de hızlı bir şekilde domateslerimi istediğim ölçülerde kesmeye devam ediyorum. Sarımsaklar kısık ateşte gördüğünüz gibi gayet güzel renk aldılar. Ben de bu sırada hızlı bir şekilde kuru domateslerimi istediğim ölçüde doğradım. Şimdi bolca yağ ve sarımsakla buluşma zamanı. Gerçekten bayılacaksınız. Hem sağlıklı, hem pratik, hem de ekonomik. Bu aralar çok kullanıyoruz bu terimi ama malum. Hep söylüyoruz, evde ne varsa onlarla bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Zaten videolarımdan da anlayacaksınızdır.
gerçekten evde ne varsa onlarla sizlere güzel lezzetler yapmaya çalışıyorum. Ve aynı şekilde de çekimi bitirdikten sonra da biz de afiyetle yiyoruz işin açıkçası. Şimdi burada tavamızın altını açalım. Zaten sarımsaklar istediğimiz kıvama gelmişti biliyorsunuz. Kuru domateslerim de gayet güzel. Sıcak suda o sertliği gidene kadar biliyorsunuz biraz yumuşattık. Şimdi baharatlarla buluşma zamanı. Ben bolca kırmızı toz biber kullanıyorum. Dediğim gibi buradaki baharat kısımları tamamen opsiyonel, size bağlı. Ben tatlı toz biber kullanıyorum. Siz hem tatlı toz biber hem kırmızı toz biber tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tuzu ilave etmiştim biliyorsunuz sarımsaklarımı kavururken. Bolca kekik gerçekten çok yakışacak. O kadar güzel bir koku, o kadar güzel bir aroma. Gerçekten beğeniyle sizler de yapıp tüketeceksiniz. Gördüğünüz gibi o kadar da pratik, aynı anda. Şimdi kavrulmuş susamım var. Dediğim gibi tamamen göz kararı. Susam da çok yakışıyor. Biliyorsunuz pancar mezesi tarifinde de kullanmıştım. O da sizlerden oldukça beğeni aldı. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi bu şekilde doğranmış yeşil zeytinlerimi de ilave ediyorum. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Evet, ben hep lezzet derim. Ama hep ne diyorum? Şimdi ben birazcık yağ ilavesi ister diye tahmin etmekteyim. Evet, çünkü yağ kaldıracak bir meze bu. İşte hepsi bu kadar. Hazırlanması, pişirmesi ve sunumu bu kadar kolay bir meze. Eğer diyetteyseniz oldukça da sağlıklı bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Üzerine belki bir sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Bilemiyorum. Bir çorbanın yanında gayet güzel olabilir. Yani her türlü tüketirsiniz. Şimdi artık ocağımın altını tamamen kapatıyorum. Biraz ılınması gerekecek çünkü. Sunumla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir meze tarifi hazırladım. Kuru domatesten hazırladım bu meze tarifimi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.